Biz elektrik fazlası olan bir sistem kurduk. Üretilir üretilmez evin içerisinde harcadık. Büyük bir rakam ve maddi değerlerle size bunu anlatacak olursam, satıştan yıl boyunca elde ettiğimiz rakam... Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size çatımızda bulunan 6 kW'lık sistemin Aralık 2022 ayına ait verilerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Kasım ayına benzer şekilde Aralık ayında da ürettiğimiz enerji evin içerisindeki harcadığımız enerjiye yetmedi ve şebekeden aldık. Ama sadece şebekeden aldığımız kısmın faturasını ödedik. Bununla ilgili detayları hızlıca paylaşalım sizle. Aralık 2022 itibariyle 6 kW'lık sistemimiz çatımızda yaklaşık 248 kWh bir elektrik üretimi gerçekleştirdi. 248 kWh elektriğin 95 kWh'ini hemen üretilir üretilmez evin içerisinde harcadık. Yani mahsuplaşma yaptığımızda 255 kWh'ten 153 kWh çıkartıyoruz ve geri kalan kısmın sadece faturasını ödedik ve yaklaşık 215 TL bir fatura bedeli olacaktı. Çatımızda güneş enerjisinin hiç olmadığı senaryoyu konuşalım. Çatımızda güneş enerjisi olmasaydı biz yaptığımız bu harcamayla 400 küsür kWh ve yaklaşık olarak da 750 TL civarında bir elektrik faturası ödüyor olacaktık. Güneş enerjisi bize Aralık ayında ürettiği elektrikle 500 TL'lik bir avantaj sağladı. Biz sadece geri kalan kısmını ödemiş olduk. 2022 yılı için genel bir değerlendirme yapacak olursak toplamda sistemimiz 6 kW kapasiteli sistemimiz bize 7500 kWh civarında bir elektrik üretimi gerçekleştirmiş. 7500 kWh gerçekten büyük bir rakam ve maddi değerlerle size bunu anlatacak olursam bir ticarethane düşünün. Bir ticarethane için yıllık yaklaşık ortalama söylüyorum 25 ile 33 bin arasında değişebilir bu rakam. Bir elektrik faturasını ortadan kaldırma anlamına geliyor. KDV dahil fiyatlarla yaptığım bir hesaplama. Yani düz hesap 30 bin, 32 bin, 33 bin gibi düşünebilirsiniz ürettiğimiz enerjiyi. Bir ev özelinde bu konuyu ele alacak olursak evimiz içinde yaklaşık olarak 13 ila 17 bin, 20 bin bandında bir elektrik faturasını ortadan kaldırma anlamına geliyor. Yani elektriği satmaktan ziyade tamamını evde harcamak çok daha avantajlı bir durum oluşturuyor. Şuradan yola çıkarak bunu söylüyorum. Biz elektrik fazlası olan bir sistem kurduk. İhtiyacımızdan fazla bir sistem ve bunu satıyoruz. Her ayda paylaşıyoruz biliyorsunuz. Satıştan yıl boyunca elde ettiğimiz rakam 7500 TL. Ama biraz önceki örneklerden yola çıkarsanız tamamını evde kullansaydık biz belki burada 15 bin liralık 20 bin liralık bir elektrik faturasını ortadan kaldırmış olabilecektik. Ya da bir aynı sistemi ticarethanede kullanıyor olsaydık 30 bin lira 33 bin lira kadar faturamızı aşağı düşürücü bir rol oynayacaktı 6 kW kapasiteli bir sistem. Yani baktığınızda bizim sistemimiz 22 panelden oluşuyor ama güneş enerjisi panel teknolojileri de değişiyor. Bizde 275 ve 330 wattlık paneller vardı. Şu an 450 wattlar, 550 wattlar bulunuyor ve daha az alanda daha verimli bir şekilde panel teknolojisi geliştiği için daha az alanda aynı gücü elde etme şansımız da var. Bununla ilgili de planlarımız var bu yıl içerisinde. Zamanı geldiğinde onlardan da bahsediyor olacağım size. Yani yıl boyunca anlattığımızın özeti, nakit bir para kazandırıyor mu? Evet, kazandırıyor. 7500 TL kazandık. Ama biz para kazanmak değil de evin içerisinde bunu harcasaydık 15 bin 20 bin lira gibi bize bir katkı sağlamış olacaktı. Konuyu bir de güneş enerjisiyle elektrikli arabamızı şarj etme yönünden bakacak olursak ürettiğimiz yıl boyunca 7500 kWh'lik enerji elektrikli aracımızın deposunu, ortalama bir aracın deposunu 150 defa doldurabilme yeteneğine sahip olacaktı. Ortalama araç 300 kilometre bir depoyla gittiğini, full şarjla gittiğini düşünürsek yılda 45 bin kilometre yol yapacak kadar elektrikli aracımızın deposuna enerji doldurabildiğimiz anlamına geliyor. Buradan da kendi aracınızdan pay biçerek 45 bin kilometrenin karşılığı benzin ya da dizel ya da gazla ne kadar olacağını kendiniz hesaplayabilirsiniz. Oldukça büyük rakamlar karşınıza çıkacak. Bu sistem, güneş enerji sistemi, yani yılın değerlendirmesinin özetin özeti şöyle. Bu sistem ne kadar içeride kendi evinizde harcarsanız o kadar avantajlı. Isı pompası alırsınız, klima alırsınız, evin ısıtma soğutmasını, onun enerjisini yine güneşten alırsınız. Kapıda elektrikli araba olur. Evdeki elektrikli aletler, mutfaktaki yapıyı değiştirirsiniz. Doğalgazlı ocak yerine elektrikli indüksiyonlu ocaklar kullanırsınız. Mikrodalgayla yemeklerinizi ısıtabilirsiniz gibi verilebilecek çok fazla örnek var. Bu şekliyle yaşam tarzınızı elektrikliye doğru çevirdiğinizde çatıya kurduğunuz güneş enerji sistemi size çok daha fazla
fayda sağlayacaktır. Evet, kısaca 2022 yılını özetlemeye çalıştım. Hızlıca bilgiler verdim size. Nokta atışı üretim değerleri, tüketim değerleri ve satış rakamlarımızı net bir şekilde sizlerle paylaştım. Çokça soruluyor çünkü bu sorular. Bunun dışında katıl butonumuzu aktif hale getirdik. Bizleri desteklemek isterseniz daha fazla içerik, daha farklı ürünlerle farklı deneyler yapmamızı sağlamamıza yardımcı olabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek isterseniz katıl butonumuz aktif. Orada üyemiz olabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.